Siz ne demek istiyorsunuz? Gayet açık ve net. Zehra'dan bir an önce ayrılman gerektiğini söylüyorum. Böyle bir şey nasıl talep edersiniz? Ailenin büyüğü olarak bu benim vazifem. Tecrübeme dayanarak ve bu ailenin en büyük bireyi olmak sıfatıyla. O kadın bizim ailemize, Kervancıoğullarına iyi gelmeyecek Ömer. Tıpkı annen gibi. O da ailemize uygun bir gelin değildi. Nere olduğunu gördüm. Bizzat şahit oldum. Bir zamanlar baban nasıl bir hata yapmışsa sen de aynı hatanın içindesin. Hem de birebir aynısını. Zehra'nın derdinin başka olduğu aşikar. O seni değil, paranı seviyor. Sevmediğim, hatta nefret ettiğim biriyle aynı çatı altında yaşamak, seviyormuş gibi davranmak, para için böyle bir hayata katlanmak o kadar zor ki. Seni anlıyorum. Şu an aklın karışmış vaziyette. Çünkü karını seviyorsun. Daha doğrusu sevdiğini sanıyorsun. Ama gerçekleri görmek zorundasın Ömer. Yoksa senin de sonun baban gibi olacak. O seni terk edip gidince çok üzüleceksin. Annen gibi. Ortada bir yuva falan yok. Hiçbir zamanda olmadı. Sana sadece paran için katlandım. Yapmaz deme, yapacak. Çünkü o ikisinin de hamurları aynı. Ben ikinci bir felakete göz yumamam. Bunu yapamam. Biliyorum. Sözlerim sana çok ağır geldi. Ama bunu söylemek zorundaydım. Seni bu yoldan döndürmek zorundayım. Dediklerimi iyi düşün. Ama sakın karar vermekte gecikme Ömer. Eğitim, meslek. Bunlar iyi insan olmak için ön koşullar değil. Sadece birer etiket. Ayrıca ben ne okumuş insanlar gördüm,
Ama hiçbiri Zehra'nın tırnağı bile olamaz. Bir eş olarak daha ilgili olman gerekmez mi? Düşünceli karım benim. İyi ki hayatımdasın. Bütün bunlar rol olamaz. O karanlık adamlarla çevirdiğin işler yüzünden mafya ile irtibatta olduğumuzu düşünmeye başladılar. Bugün de gelecekler. Şirketin hesaplarını inceleyecekler. Şirketin adını 2 paralık ettin. Tam her şey düzeliyor derken. Şirket hesaplarının incelenecek olması çok canını sıktı. Ama bana bir inansa, her şeyi onu korumak için yaptığımı bir anlasa. Evet. Evet, ben de onunla birlikte şirkete gideceğim. Madem hesapların incelenmesinden beni sorumlu tutuyor. Ömer'in telefonu değil mi bu? Gördüklerin, duydukların. Bak biliyorum. Kerem, lütfen. Ne anlatılacak bir şey var, ne de dinlemem gereken bir şey var. Şimdi izin verirsen işimin başına dönmek istiyorum. Tamam. O kadın bizim ailemize, Kervancıoğullarına iyi gelmeyecek Ömer. Tıpkı annen gibi. Sevmediğin, hatta nefret ettiğin biriyle aynı çatı altında yaşamak, seviyormuş gibi davranmak, para için böyle bir hayata katlanmak o kadar zor ki. Bir şey mi vardı? Telefonunu unutmuşsun. Şirketten aradılar. Belki önemlidir diye getirdim. Bir yere mi gidiyorsun? Seninle şirkete geleceğim. Benimle. Şirkete geleceksin. Hesaplar incelenirken orada olmak istiyorum. Neden? Komiserle görüşmem durumu izah etmek açısından faydalı olabilir. Eğer faydalı olmak istiyorsan yapacağın 2 tane şey var. 1. Başını belaya sokmamak. 2. Konaktan dışarı çıkmamak. Eğer başka bir şey yoksa... Efendim Selin. Ömer Bey merhaba.
Komiser Murat Bey burada. İncelemek için istediği bazı belgeler varmış. Haberinizin olduğunu söyledi. Tamam. Siz yardımcı olun. Ben de geliyorum. Tut kızım. Bunu da al. Hepsini ayrı ayrı, nizami olarak yerleştirin. Kumaşlara ve renklere dikkat edin. Muntazam olsun. Peki Bahşanda. Anlaşıldı mı Suzan? Elbette hanımefendi. O zaman duyduğun vakit tepki vereceksin. Anladım. Kafayı yedi herhalde. En iyi ihtimalle şokta. Ay Allah muhafaza. Sabah bir dakika. Bak, olanlar için gerçekten deli gibi pişmanım. Gerek yok. Ya dinle bak. Böyle olmak zorunda değildi. Biliyorum, Dinlemek istemiyorum. dinleyeceksin. Konuşmak, anlatmak istiyorum. Olup biten... Kerem. Müşterim bekliyor. Görüşürüz sonra. Sabah ne yapmaya çalışıyorsun ya? Zehra'nın derdinin başka olduğu aşikar. O seni değil, paranı seviyor. Ama gerçekleri görmek zorundasın Ömer. Yoksa senin de sonun baban gibi olacak. O seni terk edip gidince çok üzüleceksin. Annen gibi. Sevmediğim, hatta nefret ettiğim biriyle aynı çatı altında yaşamak, seviyormuş gibi davranmak. Para için böyle bir hayata katlanmak o kadar zor ki. Kahve böyle mi servis edilir? Kimse bir şey öğretmedi mi sana? Tepsiyle uzatmayacaksın. Kahveyi alıp masaya koyacaksın. Kimden ne bekliyorsun ki? Evin hanımı adab-ı muaşeret kurallarından bir haber. Yardımcı kıza ne öğretecek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Hemen işe koyulalım. Telefonda dediğim gibi şirketin son 6 aylık mali inceleme için gerekli izin belgemiz. Tamam. Hallediyorum. Odama gelir misin senin? Murat Bey'e yardımcı olur musunuz? Tabii Ömer Bey. Buyurun. Görüşürüz Ömer Bey. Bizi düşürdüğün şu hale bak Zehra. Senin yüzünden koskoca Kervancıoğlu Holding polis soruşturmasında. Neyin var kızım? Birkaç gündür solgunsun, keyifsizsin. Fark ettim ama yanına gelmek istemedim.
Ben çıkıyorum da. Sorun değil. Ben çıkarım. Yoksa aranızda bir sorun mu var? Münakaşa mı ettiniz? Bak kızım. Evlilik geçip giden mevsimlere benzer. Her mevsimin kendine göre hem güzellikleri hem zorlukları vardır. Bazen ilkbahar olur, bazen sonbahar. Bazen sıcacıktır. Bazen aniden ayaz çıkar, çok üşürsün. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki en çok kadınlar zorluk çeker. Ama biz Kervancıoğlu kadınları olarak her zaman mücadeleciyiz. Hep güçlüyüz. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ailemize her zaman sahip çıkarız. Senin üzülmene asla müsaade etmem. Ne olursa olsun sonuna kadar hep yanında olacağım. Peki annem? Babam gittiğinde neden yanımızda değildiniz? Bazen çok istesek bile sevdiklerinizin yanında olamayız. Şartlar bunu gerektirir. İki küçük çocuğu yalnız bırakmaktan bahsediyoruz. Bu hangi şart açıklanabilir ki? Buna inanman çok zor biliyorum. Ama şimdi eski defterleri açarak seni üzmek istemiyorum. Ben izninizle odama gideceğim. Ne konuşuyorlar acaba? Ay, kıza biraz moral verse ama değil mi? Hani madem bize gidin dedi. Gidin mi dedi? Tabii kervancıoğulları olarak konuşacaklarmış. Hani ben kendimden geçtim. Yani bilirsin beni, ben böyle şeylere hiç kafamı takmam. Hatta hani eserlerse çeker giderim de yani. Ama Zehra'ma hani benim su damlama Ömer Kervancıoğlu'nun karısına ayol. Hediye abla, akşama ne yemek var? Bahşende Hanım'ın listesi. Karnabahar ve pazı kavurma mı? Bunların ikisi de sebze yemeği. Ömer sevmez ki. O kadar emin olmayın. Bunlar Ömer'in çok sevdiği yemekler. Ben daha önce bunları yediğini hiç görmedim. O yüzden. Pişirilmeyen bir yemeği yemesi imkansız zaten. Haklısınız. Ay, Ayşem nasıl Bahşende Hanımcığım, iyi mi? Odasına gitti. Biraz yalnız kalmak istedi. Dinlenecekmiş. Ha, olsun, ben bir bakayım ona. Ne oluyor bize böyle? Ya ona olan öfkem geçmezse? Ya affedemezsem onu?
Canım. Güzel pırlantam benim. Bak her şey geçti bir tanem dedim ya. Hadi toparlan artık. Ama aklımdan çıkmıyor ki hala. Yavrum böyle bir ruh hastası kadın yüzünden evliliğini yıpratma. Güçlü ol. Toparlan artık. Hadi kızım ne olursun. Yapamıyorum. İstiyorum. Ama olmuyor. Yapacaksın. Toparlayacaksın. Bak Nihat seni, sen de Nihat'ı çok seviyorsun. Bunu ben biliyorum. Ya sizin evliliğiniz böyle bir rüzgarda sarsılacak bir evlilik değil ki pırlantam benim. Ömer, Müge ile ilgili haber var mı? Bir kısım belgenin incelemesi tamam Ömer Bey. Belge mi? Ne belgesi? Sonra konuşuruz. Komiser Bey, Müge ile ilgili bir gelişme var mı acaba? Hastaneye sevk edildi. Bildiğim kadarıyla paranoid şizofreni tanısı konmuş. Tedavisi yatılı olarak devam edecekmiş. Zaten daha önce de hastanede yatmış. Herhalde uzun bir süre daha yatacak. Çok şükür. En azından bundan sonra kimseye zarar veremeyecek. Evet. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii. Müsaade sizin. Çok teşekkürler. Rica ederim. Görevimiz. Ayşe ile nasılsınız? Kötü. Sanki beni görmeye tahammül edemiyor gibi. Kahroluyorum Ömer. Oysa her şey benim dışımda gelişti. Ya ben kötü olmasın dedikçe her şey daha da kötü oldu. O çok üzüldü, çok kırıldı. Şimdi de çok üzgün. Ya onu üzgün görmek beni daha da kahrediyor. Biraz zaman ver ona Nihat. Zamana ihtiyacı var. Şirkette bir sorun var mı acaba? Ya İnşallah her şey yolundadır. Arayıp sorsam mı ki? Ama o zaman da kızdırır mıyım? Alo? Kalp kalbe karşıdır derler. Ben de tam seni arayacaktım. Öyle mi? Neden? Merak ettim. Şirkette her şey yolunda mı diye. İnceleme henüz bitmedi. Alo. Orada mısın? Hı hı, evet, bekliyordum. Neyi? Neden aradığını söylemeni. Ha, ben şey için aramıştım. Merak ettim de senin benim bilmediğim bir banka hesabın falan var mı? Yani eğer varsa komiser beye iletmek gerekiyor. Gizli iş yapmamış olmak adına. Hayır, yok. Tamam. Bu kadar mı? Yani söyleyeceklerin. Evet. Peki. Görüşürüz. Akşam geç mi gelirsin? Ben bilmiyorum. Yani sanmam. Tamam. Görüşürüz.
Şuna bak. Bir de çiçek almış ya. Sabah asla kabul etmez. Kafasına vurmazsa iyi. Vallahi çok teşekkür ederim Teoman. Güzel tercih yapmışsın. Değil mi Canan? Ya tabii. Beğenmene sevindim. Zor karar verdim. Otursana. Ben de uzun zamandır dükkana canlı bir çiçek almak istiyordum zaten. Yani ne alsam beğenirdim şahsen. Ne içersin? Kahve olabilir. Kahve tamam. Bu benim tanıdığım Sabah değil. Başka biri gelmiş yerine. Koray'ın dediği gibiymiş. Gerçeklerle yüzleşmemek için yok sayıyor. İyi de ben nasıl davranacağım ki şimdi bu kıza? Ya, doktora gidelim desem cık, mümkün değil. Başka bir şok bir öncekinin belki etkisini kırabilir diyor ama... Olmamış mı? Yo. Olmuş. Kolunu uzat takayım istersen. Hadi yemeğe geç kalacağız. Tamam. Gidelim. Ay bunlar hiç olmamış. Bir dakika ben hemen geliyorum. İyi misin?
Çıkabiliriz. Gidelim. İyi akşamlar. Çok bekletmedik inşallah. Yo, biz de şimdi oturduk. Ay Zehracığım, ay ne kadar güzel olmuşsun ayol. Gerçi sen çuval giysen yakışır pek güzel. Teşekkür ederim. Herkes buradaysa başlayabiliriz. Afiyet olsun. Hediye ablacığım, ben çorba içmeyeceğim. Nasıl istersen Ömer Bey oğlum. O zaman servisi ben yapayım. Neyle başlamak istersin? Eşini hoş tutmak istemeni anlayabiliyorum. Ama servis yapmak kadınların değil, erkeğin işidir. Tabii bunu evde yapacak bir hizmetli yoksa. Afiyet olsun. Ben karımın ilgisinden memnunum. Servis yapmasını tercih ederim. Bana biraz paz verir misin? Zahmet olmazsa. Teşekkürler. Afiyet olsun. Pijamalarını getireyim mi? Olur. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Neden? Babaannen öyle dedi ya. Bu senin işin değil diye. Beni koruduğun için. Korumadım. Doğru olanı yaptım. Anlıyorum. Nasıl? Ayağın acıyor mu? Yok, çok değil. Ama topallıyorsun. Üstüne basınca acıyor biraz. O yüzden.
Jel. Bileğine koyalım. Hem şişliğini alır hem ağrısını azaltır. Burası mı acıyor? Aslında biraz daha yukarısı. Burası mı? Evet, soğuk. Ama öyle olması gerekiyor. Biliyorum. Sen uyumayacak mısın? Ben biraz kitap okuyacağım. Nasıl da masum görünüyorsun. Günaydın. Günaydın. Hiç uyanmayacaksın sanırım. Bu ne? Karıma ellerimle kahvaltı hazırladım. Sen hazırladın. Hı hı. Bak, ekmek de kızarttım. Hadi. Soğumadan tereyağını sür. Ben çok şaşırdım. Zehra. Ben bugüne kadar sana çok haksızlık ettim. İstemesem de. Çok ama çok üzgünüm. Ama söz telafi edeceğim.
Ömer. Bundan böyle sevdiğim kadını asla ama asla incitmeyeceğim. Ben inanamıyorum. İnan. İnan Zehra. Sana söz veriyorum. Seni mutlu edebilmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben o kadar uzun zamandır bu anı bekliyorum ki. Şu an mutluluktan uçabilirim. Sanki bulutların üstündeyim. Rüyaymış. Yine koltukta uyumuş. Yeşilliklere biraz da limon sıkalım. Belki içini rahatlatır. Kolay gelsin Su Damlam. Ne yapıyorsun? Ayşe'ye götüreceğim. Ay iyi yapıyorsun. İnşallah bugün yer o yol. İnşallah. Hadi bak. Bir çay içeyim ben de. Ayşe'ye mi baktın? Odasında. Daha uyanmadı, uyuyor. Tamam. Ömer. Dediklerimi düşündün mü? Cevap vermesen de cevabımı aldım sayılır. Alyansını bile takmamışsın. Ama bunu senin ağzından da duymalıyım.
Yakıştı buraya. Mis gibi de oldu. Ferahladı resmen. Az kalsın unutuyordum ya. Gözünüz üstümde olsun ki işlerim yolunda gitsin. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin Canan. Temizlik mi var bugün? Bu sabah erken kalktım da hallettim hepsini. Ay delirdi herhalde. Hala anam babam diye onların resimleriyle oynuyor. Nasıl? Güzel oldu mu? Güzel oldu mu? Güzel oldu tabii canım. Oldu. Olmaz mı? Plastik çiçekler şahane. 1 milyoncudan mı aldın? 1 milyoncu mu? Kerem duymasın, o getirdi dün akşam. Kerem. Evet. Neyse ben ellerimi yıkayayım. Bir şeyler atıştıralım. Karnım çok zil çalıyor. Kerem. Ve bu plastik çiçekler. Günaydın. Günaydın canım. Ya zahmet etmişsin ama ben hiç aç değilim ki. Benden kurtuluş yok Ayşe Hanım. Mecbur yiyeceksiniz. Asya'cığım, canım. Hadi bakalım lütfen birazcık hadi. Yok canım o kadar değil. Kendim yerim. Ayşe, canım lütfen. Hatırım için biraz daha ye. Zehra gerçekten yiyemeyeceğim. Hiç iştahım yok, içim almıyor. Zehra. Efendim canım. Nihat'la aramız çok kötü. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Canım. İnan, Nihat kötü bir şey yapmadı. Tam tersine seni, kızını korumaya çalıştı o. Ben gözlerimle gördüm. Nihat seni çok seviyor Ayşe. Öyle mi diyorsun? Evet, öyle diyorum. Adım kadar eminim bundan. Birinin diğerini çok sevdiğini nasıl anlarsın biliyor musun? Nasıl? Birincisi, onu korumak için her şeyi göze alıyorsa. Onun için canını bile feda etmeye hazırsa. O üzülmesin diye hayatını, hatta geleceğini etkileyeceğini bilse dahi doğru bildiği şeyi yapıyorsa. Bazen işler sandığı gibi gitmiyor insanın. Hatta hiç düşünmediği kadar sarpa sarabiliyor. Ama ne olursa olsun bunları o korumaya çalıştığı insanı çok sevdiği için yapıyor.
Nihat da öyle yaptı. O seni gerçekten çok seviyor Ayşe. Müsait misin Ömer? Konuşabilir miyiz? Onun için canını bile feda etmeye hazırsın. O üzülmesin diye hayatını, hatta geleceğini etkileyeceğini bilse dahi doğru bildiği şeyi yapıyorsa. Ama işte bazen işler sandığı gibi gitmiyor insanın. Hatta hiç düşünmediği kadar sarpa sarabiliyor. Ama ne olursa olsun onları o korumaya çalıştığı insanı çok sevdiği için yapıyor. Ne diyorsun Ömer? Dediklerimi düşünüp bir karara varabildin mi? Evet. Bir karar verdim. Ben karımı asla bırakmayacağım. Karımdan asla vazgeçmeyeceğim.